Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Markalara Meydan Okuyorum serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 220 TL'lik bir sweatshirt'ü 25 TL'ye mal edeceğiz. Yan tarafta gördüğünüz sweatshirt'te birçok olumsuz yorum vardı yakasının çok açık olduğuyla alakalı. Ben onu da kendime göre düzenledim ve çok daha kullanışlı bir sweatshirt yaptım. 1 metreden biraz daha fazla 2 iplik penye kumaş kullandım ve kumaşımı dikmeden önce tarttım. Ben kilosunu 30 TL'ye alıyorum biliyorsunuz ki. Normalde 1 kilo gelmişti ama kumaşım bayağı bir fazlaydı. Kumaşımın yarısı neredeyse kaldı. Ona 20 TL olarak yazdım ben. Fazla koymak istedim. 5 TL'ye de işte kenarındaki ribanası, şuradaki ipidir. O tarz şeyleri ekledim. Normalde ben bunları toplu ve çok önceden aldığım için aslında çok daha ucuza denk geliyordu. Kar kısmı bir tarafa gerçekten çok memnun kaldım ben bu sweatshirt'ten. Çok tarz durduğunu düşünüyorum. Dilerseniz hemen adımlarına geçelim. Sweatshirt'ümü yapmak için hafif esnek, şardonsuz 2 iplik penye kumaş kullanıyorum. Videonun başında söylediğim gibi 1 metreden biraz daha fazla kullandım. Öncelikle kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme serdim ve kenarından tekrardan 2'ye katlayıp 4 kat kumaş elde ettim. Kalıbını sevdiğim bir sweatshirt'ümü de buraya yerleştirdim. Crop yapacağım için alt kısmı istediğim kadar katlıyorum. Kapüşonu da içeriye doğru katlıyorum ve etrafından kesmeye başlıyorum. Kolun alt kısmına geldiğimde makasımı minicik kıvırıyorum. Yakasını ve omuz kısmını aynı şekilde kesiyorum. Kol altındaki kıvrımı omza doğru dümdüz bir şekilde keserek birleştiriyorum. Düşük kollu yapacağım için böyle bir kesim yaptım. Şimdi parçalarımdan bir tanesini kenara alıyorum. Yakasının V yaka olacak ya hani nerede bittiğini işaretledim iğneyle. Ve ona göre yuvarlak bir şekilde V şeklinde aşağıya doğru indiriyorum omuzdan itibaren. Kat kenarını da açıyorum. Böylece ön parçalarımızı oluşturduk. Şimdi arka parçamın üzerine ön parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Omuz kısımlarını dikeceğim. Ben dikerken overlock makinesi kullanacağım ama 2 iplik ve 3 iplik penyeleri düz dikiş makinesiyle de dikebilirsiniz. Şimdi omuz dikişlerini attım. Arka yakamın ölçüsünü alıyorum. Buraya kapşon yapacağız. Kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme serdim. Kapşon boyumu ölçüyorum ama burada sadece arka yakaya kapşon geleceği için bayağı bir yaka kısmı dar olacak. Ama ben yine de şöyle taslak olarak sweatshirt'ümün kapşonundan yardım aldım. Etrafından kabaca kesiyorum. Daha sonra ölçtüğüm ölçüye göre bu kısmı daraltacağım. Boyuna gelecek tarafı böyle kesmemiz gerekiyor normalde kapşonda ama çok dar olacağı için böyle yapamayacağız. Göreceksiniz şimdi. Orayı daha düz götürmemiz lazım. En azından dedim kafamın yuvarlaklığını kurtarayım. Tamamen daraltmak yerine kafadan itibaren enseye doğru gelirken bir darlık yaptım. Alt kısmı da biraz düzeltince yolu kısaltmış olduk. Şimdi bu kapşonun yuvarlak kısmını dikip birleştiriyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Arka yakamın ortasını buluyorum. Ve bu işaretlediğim yere kapşonumun dikişi gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer kenarları da omuz dikişlerine denkleştiriyorum. V yakalı ve yakası açık olduğu için kapşon bu şekilde arkada duracak sadece. Bu kısmı dikeceğim. Eğer dikiş makinesiyle dikecekseniz 11 ya da 9 numara iğne kullanmanızı tavsiye ederim. Çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Kapşonumu dikip birleştirdim. Şimdi bu kısmı temizleyeceğim. Bunun için de pamuk şerit biye kullanacağım. Öncelikle tam olarak bu şekildeyken, 2'ye katlı haldeyken biyemi buranın kenarına yerleştiriyorum. Alttaki kenar overlock dikişimi tam kapatması gerekiyor. Ve burayı düz dikişle dikiyorum.
Bu kısmı diktikten sonra o ikiye katlı haldeyken dikmiştik ya, o kısmı açıp ayırıyorum. Ve dikiş makinemi dümdüz yerleştiriyorum. Biyemi de diğer tarafa doğru yapıştırıp, yani overlock dikişimin üzerini kapatıp diğer kenarından tekrardan dikiyorum. Biye düzgün bir parça olduğu için çok güzelce dikiliyor, merak etmeyin. Zaten sadece şu anki attığımız dikiş dışarıdan görünecek. O da kapşonun altında kalıyor bu arada. Bakın, arka yakamız tertemiz bir şekilde hazır oldu. Şimdi kapşonun kenarlarını ve ön tarafı komplece temizleyeceğim. Öncelikle buranın ölçüsünü alıyorum. Ve buradan bir tık daha kısa olacak şekilde ribana kumaşımdan bir şerit kestim. Bunu ikiye katlayacağım. Ve bütün ağız kenarına komple dikeceğim. Hafif çekerek dikeceğim. Hem yakayı toparlamış olacağız hem de kenarını kapatmış olacağız. Elimde düzelte düzelte güzelce dikiyorum. Fazla bile geldi. Sonradan keseceğim zaten. Şimdi bu kısmı içeriye doğru katlıyorum ve iğneliyorum. Biraz çekiştirerek diktiğimiz için burada iğneleme yapmak birazcık önemli oluyor. Yoksa marullanma veya kenarlarda tırtıklanma olabiliyor. Sık sık iğneleyin dikmeden önce. Her yerini iğneledim, güzelce de ütüledim. Şimdi kenarından komple düz dikişle dikeceğim. Bakıyorum dikişim böyle absürt duruyor mu dışarıdan diye. Durmadığı için devam ediyorum. Ve hepsini diktikten sonra da bu şekilde görünüyor. Böylece ön tarafı da temizledik. Sıra geldi kol parçalarına. Kalan kumaşımı yine kenarından 4 kat bir şekilde katladım. Ve buraya bu kol oyuntumu yerleştiriyorum. Kalınlığı aynı mı diye bakıyorum. Uç kısmını hafifçe yamultarak kestim. Kol boyunu belirledim. Bunu da o az önceki hazırladığımız parçayı üzerime geçirdim. Ve bileğime kadar ne kadar bir yer var ona baktım. Kabataslak bir şey ölçtüm. Çünkü bunları sonradan değiştirebiliyoruz ucundan kesip. Kol uzunluğumu o şekilde buldum. Şimdi bu kestiğim kol parçalarını kol oyuntularına yerleştiriyorum. Zaten düşük kollu olduğu için bu işlem bayağı bir kolay. Neredeyse düz dikiş dikip yapmış oluyoruz. Diktikten sonra omzundan tutuyorum, ikiye katlıyorum ve kol uçlarıyla bel kısmını birbirine denkleştiriyorum. Bu kısmı da komple dikeceğiz. Aynı şekilde diğer kenarı da yapacağız. Ve birleştirdim. Kol uçlarını da hemen aradan çıkaracağım. Bunun için de yine ribana kullanıyorum. 2 tane koluma uygun parça kestim. Bunları dikey bir şekilde katlayıp dikiyorum. Daha sonra dikiş paylarını ayırarak yarısına kadar düzüne çeviriyorum. Ve bunu dikişleri birbirine denk gelecek şekilde kolumun ucuna yerleştiriyorum. Buraları çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın gayet güzel oldular. Şimdi sıra geldi artık ön tarafı birleştirmeye. Ön tarafın kenarlarını overlockla temizledim. Bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştireceğim. Şöyle tersinden katlıyorum. Ve burayı diktim.
Spor dikiş yapacağım. Zaten modelde de spor dikiş olsun diye böyle bir şey yaptım. Buraların iki tarafından düz dikişle dikeceğim. Ve böyle görünüyor. En son olarak da alt kısmına bir lastik yapacağız. Bunu da yine tabii ki ribanadan yapıyorum. Altın uzunluğundan biraz daha dar olacak şekilde bir bel kemeri kestim. Aynı kol uçlarına yaptığım gibi kenarından diktim. İkiye katladım. Ve iki kenara eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Bir tarafta dikiş var, bir tarafta tam ribananın ortası. Burayı da yine çekiştirip çepeçevre dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi kapşon kısmına iplik yapacağız ama ben ipime kıyamadım çünkü bunu çok kullanıyorum. Gri kumaşı çok kullandığım için. Sadece uç kısımlarından çıkaracağım. Bunun için de zaten ribana dikmiştik ya kenara. Orayı minicik, çok böyle çıt olacak şekilde kesiyorum. Ve ipimin ucunu buraya iğneyle çekiştirerek sokuşturuyorum. Burayı o kestiğim kısmın iplikleri de içeride kalacak şekilde elimle dikeceğim. İğneyle sabitliyorum. Böylece ip tasarrufu yapmış oldum aslında. Kapşonda böyle çok sıktırma kullanmadığımız için gerek duymadım ama komple de geçirebilirsiniz isterseniz. İpliklerin uçlarını sabitleyip güzelce de bir ütü yaptım. Ve böylece sweatshirtümün yapımı da bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.